Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, yükselen burç serimizde bugün sıra yaylarda. Evet, sevgili yükselen yay. Evet, bakalım sizler için neler yorumlayacağım. Şimdi hayat senin için bir varış noktası değil. Bunu baştan söylemem lazım. Sonu gelmeyen bir keşif noktası. Senin dünyanda böyle sınırlar durmak için değildir, ötesine geçmek için vardır, değil mi? Herkesin güvenli limanına çekildiği o anlarda sen ufukta parlayan o yeni ihtimalin peşine düşersin. Yapılmayanı yaparsın. Dışarıdan bakıldığında aslında o hiç bitmeyen iyimserliğin ve rahatlığın bazen ciddiyetsizlik sanılabilir. Hatta bazen aramızda kalsın ama ukalalık olarak bile adlandırılabilir. Oysa sen hayatı böyle ağırlaştırmamayı bilinçli olarak seçiyorsun ve böyle de yaşıyorsun. Küçük hesaplarla vakit kaybetmek yerine ne yaparsın? Her zaman büyük resme odaklanıyorsun. Evet, hiç küçük detaylarla ilgilenmezsin. Bir sorunla böyle karşılaştığında diz çökmek yerine dimdik durursun ve bu deneyim bana ne öğretiyor diye kendine gerçekten sorarsın. Eğer sık sık neden herkes bu kadar küçük detaylarda boğuluyor ya da neden bir yere ait olmak beni bu kadar daraltıyor diye soruyor musun? Kesin soruyorsun. Bil ki bu bir kaçış değil. Yükselen yayın hayata vurmuş olduğu o özgür ve inanç dolu mührüdür. Bu senin gerçekten hayattaki herhalde altın kelimen olabilir. Evet, bu videoda Güneş burcun, bakın ne olursa olsun, yükseleni yay olanların hayata neden daha özgür, daha anlam odaklı ve daha vizyoner bir yerden baktığını çok detaylı bir şekilde konuşacağım. Hazır mısın? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi öncelikli olarak yükselen yayın gündelik hayatta ne gibi etkileri var? Şimdi bunlardan bahsedelim, önemli. Yükseleni yay olan biri için aslında gündelik hayat böyle sabit bir rutini sürdürmekten çok böyle hareket alanı bulma ihtiyacıyla şekillenir. Nedir mesela Gökçe diyeceksiniz. Katı kurallar ve böyle dar kalıplar sende içsel bir sıkışma yaratır. Ben de bizzat bir yay eşi olarak bunun altını çizebilirim. Bu yüzden günlük yaşamında her zaman nefes alabileceğin bir alan ararsın. İş ve üretim alanında bu etki vizyoner ama böyle sana esnek bir de duruş katar, değil mi? Şimdi bu yönün de ortaya çıkar. Böyle ayrıntılara saplanmak yerine işin nereye varacağını görmek istersin. Ancak aynı anda çok fazla kapıyı açmak biraz sende odak kaybına da yol açabilir. Bazen dağılıyorsunuz, kabul edin. Maddi konularda yükselen yay para ile özgürlük arasında çok güçlü bir bağ kurar. Evet, olmazsa olmazıdır. Para senin için saklanacak bir güvence değildir. Böyle hayatı deneyimlemeyi mümkün kılan bir araçtır. Evet, gerçekten araç olarak kullanırsın. Olduğu zaman da harcarsın, elinde boldur, bilirim. Bu yüzden bazen cömert, bakın, bazen de risk almaya çok açık olabilirsin. Para böyle akıştayken senin için çok güzel anlam kazanır. Uzun vadeli planlarını böyle tamamen ihmal etmekse özgürlük alanını daraltır. Yani paran varsa planlarını düzgün yaparsın, mutlu olursun ama o akış biraz kesildi, özgürlük alanının içine girerse o zaman böyle boğulursun. İlişkilerde ise tavrın rahattır, çok samimidir ve alan tanıyan bir yapıdadır. Yani böyle ne kısıtlanmak istersin ne de kısıtlamak istersin. Evet, bak, bu huyu da çok severim. Sohbet, mizah ve birlikte öğrenme hissi senin için çok önemlidir. Evet, gerçekten çok güzel bir mizah anlayışı vardır. Ben bir ikizler burcu olarak aslında böyle çok sempatik, eğlenceli bir insan gibi dururum ama gerçekten mizah anlayışım sıfırdır ve bazen eşim kızımla birlikte benimle dalga geçerler. Zeynep, annen yine anlamadı bizim yaptığımız mizahtan, espriden diye. Evet, seni aynı noktada tutan, ağırlaştıran ilişkilerde tamamen ne yaparsın biliyor musun? Geri çekilme eğilimi yaparsın. Evet, yani hiç uzatmazsın. Hiç sorgulamadan böyle tak hemen kabuğuna çekilirsin. Günlük yaşamda bence seni en çok zorlayan şey ne biliyor musun? Monotonluk. Aynı yollar, aynı düzen, aynı enerji seni gerçekten düşürür. Böyle seni oradan kaldırabilmek için de vinç lazım. Bilirim. Bu yüzden hayatına böyle küçük değişimler eklersin ve bundan da keyif alırsın. Bu senin için aslında düzensizlik değil ki, ruhunu canlı tutma refleksin. Bak, bunu gerçekten biliyorum ve bunu da yaparsın. Yükseleni yay olan biri için belki de denge şu olmalı. Özgürlük ihtiyacını kaçışlarla değil de seni gerçekten geliştiren şeylere yönelerek beslenmek, değil mi? Doğru bir cümle oldu. Şimdi genel etkiden şöyle bir
güçlü tarafa doğru bakalım mı? Şimdi yükselen yayların çok güçlü tarafları var. Mesela neler? Şimdi yükselen yayın en büyük gücü bence olayları böyle hani dar duygusal tepkilerle ya da böyle sınırlı bakış açılarıyla değerlendirmez. Çok geniş açıyla bakar böyle. Karşısına çıkan her durumu hani sana ne öğretti ve seni hangi bilince taşıdığı üzerinden anlamlandırmaya çalışırsın. Bunu herkes beceremez ama yaylar yapar. Bu yüzden zorlayıcı deneyimler senin için bir tıkanma değil, yeni bir farkındalık kapısıdır aslında. Şimdi bir diğer sarsılmaz yönü de ne biliyor musun? Derinlere böyle kök salmış inanç ve umut duygundur. Yani bu iyimserlik yüzeysel bir neşe değildir senin için. Yani hayatın böyle her koşulunda yeni ihtimaller olduğuna duyulan güçlü bir güvendir. Yani bir duruşun seni ayakta tutarken çevrendekiler de aslında ne yapar biliyor musun? Çok güzel yön ve cesaret verirsin. Yükselen yay öğrendiklerini böyle sadece kendisi için saklamaz. Hani bencilliği yoktur. Paylaşmayı seversin ve bunu da yaparsın. İşte bu yüzden bulunduğun ortamlarda farkında olmadan ne olur biliyor musun? Ufkunu açan, yol gösteren bir figür haline gelirsin. Yani insanlar seni önemser, değer verir. Bir başka güçlü tarafın ne biliyor musun? Değişime uyum sağlama becerin. Evet, koşullar değiştiğinde böyle donup kalmazsın. Hani şaşkın balık değilsindir. Yön değiştirerek gayet güzel uyum sağlarsın. Hiç anlaşılmaz bile biliyor musun bu tavrın? Özetle toparlayacak olursam yükselen yay seni korkularıyla tutan biri değil de merakla genişleyen bir kaşif yapar bu özelliklerin diyelim. Şimdi bunlar güçlü taraflarında. Gel bir de zorlayan taraflarına bakalım nasılmış. Aradaki farkı sen bul. Şimdi yükselen yay için hayatın en zorlayan tarafı ne biliyor musun? Sınırsızlık arzusunun böyle zamanla köksüzlüğe dönüşebilmesi. Yani sen genişlemek istersin de bir yere demir atmakta ve o alanının gerektirdiği sürekliliği taşımakta zorlanabilirsin. Hani bu böyle bir saksı düşünün. İçinde çiçek vardır. Ne kadar kök vermiş artık onun değişim zamanı gelmiştir değil mi? İşte burada zorlanırsın, sıkışırsın. O saksının değişmesi lazım. İşin açıkçası. En belirgin gölge yanın yüzleşmek yerine ufka yönelme eğilimindir. Zorlayıcı duygular, ağır sorumluluklar ya da böyle derinleşme gerektiren konular ortaya çıktığında ne yaparsın biliyor musun? Zihnin hızlı bir şekilde başka bir alan arar. Azıcık kaçarsın gibi geliyor bana. Bu bazen sana nefes aldırsa da hani kaçma demeyelim o zaman hadi burada. Azıcık nefes almak istiyorsun diyelim. Evet bu sana biraz nefes aldırsa da bazen çözülmesi gereken asıl meseleden uzaklaşmak anlamına da gelir. Bunu da unutma derim. Bırak insanlar ne düşünüyorsa düşünsün. Sen rahat rahat nefesini almak istiyorsan al kardeşim değil mi yani? Bir diğer zorlayıcı alanınsa istikrarla kurmuş olduğun mesafedir. Hayallerinin büyük, vizyonun geniştir. Ancak bu vizyonu böyle sabırla inşa etmek ve korumak biraz seni zorlar. Yükselen yayın sınandığı bir başka noktada ne biliyor musun? Aşırı iyimserliktir. Bir şekilde olur inancı seni evet ayakta tutar. Fakat bazen böyle riskleri de küçümsemene ve bazen de gerçekten önemli bu. Önemli detayları da gözden kaçırmana da neden olabilir. İşte bunun sebebi iyimserlik. Ne yapıyorsun? Çok fazla iyimser olmuyorsun. Yükseleni yay olan biri için asıl farkındalık bana soracak olursanız şudur. Gerçek özgürlük her kapıyı açık bırakmak değil, seçtiğin kapının arkasında gerçekten sapasağlam, dimdik durabilmeyi, kalabilmeyi bilmektir diyorum. Evet şimdi buraya kadar genel anlamda sanıyorum güçlü tarafları, gündelik hayata etkisi ve zorlayıcı taraflarını detaylı bir şekilde yorumladık. Şimdi asıl merak edilen kısma gelelim. Yani yükselen evet yay enerjisinin güneş burcu ile birleştiğinde nasıl bir yaşam duruşu ve enerjisi ortaya çıkıyor değil mi? Yani güneş burcunuz ne olursa olsun yükseleni yay olanlarla ilgili şimdi 12 burcu tek tek yorumluyorum. Güneş burcun Koç, yükselenin yay. Cesaretin ve hareketli ihtiyacı böyle 2 katına çıkaracağın bir süreçtir. Yani hızlı karar alırsın, yeni yolları böyle ilk deneyen olursun. Ama en büyük sınavın burada ne olur biliyor musun? Başladığın işleri sabırla sürdürmek olur. Bunu kararlılıkla devam edersin. Güneş burcun boğa, yükselenin yaysa, içinde güven ve konfor arayan bir boğa varken dışarıda da keşfe açık bir yay durur. Ta 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 ta. Şimdi bu seni böyle hem sağlam hem de değişime açık yapar. Evet ama bazen de bu iki uç arasında kararsız kalınabilir. Dikkatli ol derim. Güneş burcun ikizler, yükselenin yay. Merakın ve öğrenme hızın oldukça yüksektir. Sürekli yeni fikirler, yeni bilgiler peşindesindir. Dağılmamak ve derinleşmek senin burada ne olacak? Ana dersin olmalı. Anlaştık mı? Evet, Güneş burcun yengeç, yükselenin yaysa.
Duygusal bağ ihtiyacınla özgürlük isteğin böyle iç içe geçer. Karmakarışık bir durum olur. Sevdiklerini korumak isterken aynı zamanda da onlara alan ararsın. Yani güvende hissettiğinde aslında çok besleyici bir yapıya dönüşürsün. Güvende hissetmediğin alanlarda ise artık yorumu sana bırakıyorum. Güneş burcun Aslan, yükselenin Yaysa. Görünürlük, sahne ve vizyon birleşir. İnsanları peşinden sürükleme potansiyeline sahipsindir, oldukça yüksektir. Ego ile bilgelik arasındaki dengeyi kurduğunda ne yaparsın biliyor musun? Parlarsın. Güneş burcun Başak, yükselen Yay. Detaycılıkla böyle büyük resim bakışı aynı anda çalışır mı? Kesinlikle. Öğretme, rehberlik etme ve bilgi aktarma alanlarında çok güçlüsündür. Kendini fazla eleştirmemeye dikkat et diye de sana küçük bir önerim olsun. Güneş burcun Terazi, yükselenin Yay. İlişkilerde hem uyum hem özgürlük ararsın. Çok normal. İnsanlarla gerçekten kolay bağ kurarsın. Farklı bakış açılarını böyle bir araya getirebilirsin. Ama kararsızlık duygun var ya, işte o zaman zaman senin yolunu maalesef biraz bulandırabilir, kafanı da karıştırabilir. Şimdi Güneş burcun Akrep, yükselenin Yaysa. Tutku ve hakikat arayışının birleştiğini söyleyebilirim. Asla yüzeyde kalmazsın. Her deneyimin özüne inmek istersin. Kontrol ihtiyacını gevşettikçe ne olur biliyor musun? Büyük dönüşümleri yaşayacağını da sana söylemeliyim. Ve Güneş burcun Yay, tam yükselenin Yay. Özgürlük, öğrenme, genişleme maksimum seviyededir. Hayat senin için aslında bir yolculuktur. En büyük sınavın burada bir yerde kalıp kök salabilmeyi öğrenmendir. Güneş burcun Oğlak, yükselenin Yay. Disiplinle vizyon birleşir. Hayallerini planlı şekilde hayata geçirebilirsin. Kendine fazla yüklenmemeye ne olursun dikkat et, olur mu? Güneş burcun Kova, yükselen Yay. Farklı düşünceler ve özgürlük ihtiyacı oldukça güçlüdür. Yeni sistemler, yeni fikirler üretmeyi seversin. Sabırsızlık ve dağınıklık ne ister? Tabii ki denge ister. Bunu dengelemen şart. Ve son olarak Güneş burcun Balık, yükselenin Yay. Sezgi ve anlam arayışı çok kuvvetli bir şekilde birleşir. Hayatı ruhsal bir deneyim olarak yaşarsın. Sınır koymayı öğrenmek seni hem besler hem de dengeler diyorum. Evet, yükselen Yay olmak hayata korkuyla tutunmak değil mi? Merakla ve inançlarla ilerlemek demek. Senin gücün sabit kalmakta değil. Ufkunu her adımda biraz daha genişletebilme cesaretinde saklı. Eğer bu anlattıklarım sende bir yerlere dokunduysa, yükselenin hayatındaki etkilerini daha iyi anlamak için ne yapıyorsun? Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki bölümdeki seriye tabii ki yükselen Oğlak'la devam edeceğim. Kendine iyi bak, hoşça kal.